Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde algılama blok kategorisi altında yer alan blokları inceleyeceğiz. Genel olarak algılama blokları karakterimizin diğer karakterlerle, fare, klavye ve kullanıcılarla olan etkileşimlerini tespit etmek amacıyla kullanılır. Hatta sensörleri kullanarak çevreyle bile etkileşim kurma şansımız mevcuttur. İlk olarak değiyor mu bloğuyla başlayalım. Bu blok karakterimizin başka bir karaktere, fare okuna ya da ekranın kenarlarına değip değmediğini tespit etmemize olanak sağlar. Şu şekilde bir örnek yapabiliriz. Bayrağa tıklandığında sürekli eğer fare işaretçisine değiyorsa karakterimiz bize bir mesaj versin. Değmiyorsa farklı bir mesaj versin. Mouse işaretçisi eğer karakterimizin üzerindeyse, yani karakterimize değiyorsa çek fareyi üzerimden diye konuşsun. Eğer değmiyorsa fare benden uzakta şeklinde bir mesaj versin. Evet, çalıştıralım. Bakın, üzerinde değilken fare benden uzakta mesajını veriyor. Üzerindeyken çek fareyi üzerimden şeklinde mesaj veriyor. Kenara değip değmediğini de bu blok vasıtasıyla tespit edebiliriz. Eğer kenara geldiyse karakterimiz, kenarlara değiyorsa kenardayım şeklinde bize mesaj versin. Eğer kenarda değilse kenarda değilim şeklinde mesaj versin. Çalıştırıp kontrol edelim. Evet, kenarda değilim, kenardayım, kenarda değilim. Şimdi aynı zamanda yine bu blokla farklı bir karakteri değip değmediğini de kontrol edebilmek mümkün arkadaşlar. Çağırmış olduğumuz sürpriz karaktere değip değmediğini şu şekilde kontrol edelim. Eğer karakter 2'ye değiyor ise uçağa değdim, değmiyor ise uçağa değmiyorum şeklinde mesaj versin. Şu an değmiyor. Evet, uçağa değdiği zaman, yani karakter 2'ye değdiği zaman uçağa değmiyorum mesajını veriyor. Algılama bloklarından bir diğeri olan arkadaşlar, rengine değiyor mu? Bu blok karakterimizin belirlediğimiz bir renge dokunup dokunmadığını tespit etmemize olanak sağlıyor arkadaşlar. Kendimiz kırmızı renkli bir karakter oluşturalım. Ve kodumuzu şu şekilde düzenleyelim. Bayrağa tıklandığında sürekli eğer kırmızı rengi değiyor ise kırmızıya değdim şeklinde mesaj versin. Eğer değmiyorsa kırmızıya değmiyorum şeklinde mesaj versin. Çalıştıralım. Evet, kırmızıya değmediği sürece kırmızıya değmiyorum mesajını veriyor. Değdiği an kırmızıya değdim mesajını veriyor. Bu blokları özellikle oyun programlarken sıklıkla kullanacağız arkadaşlar. Renk renge değiyor ise bir diğer bloğumuz. Bu blok bir rengin başka bir renge dokunup dokunmadığını tespit etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Bununla alakalı örneğimizi de hemen yapalım. Yeni bir karakter çizdik arkadaşlar. Yeşil renkte bir karakter çizdik. Az önce oluşturmuş olduğumuz kırmızı karakterimize kodlarımızı kopyaladık. Eğer kırmızı renk yeşil renge değiyorsa kırmızı yeşile değdi şeklinde konuşsun karakterimiz. Eğer değmiyorsa kırmızı yeşile değmiyor şeklinde mesajımızı yazdıralım ve çalıştıralım. Şu an değmiyor, kırmızı yeşile değmiyor mesajını alıyoruz. Değdiği an kırmızı yeşile değdi mesajını aldık arkadaşlar. Bu algılamayı bize sunan renk renge değiyor mu bloğu. Bir sonraki bloğumuz arkadaşlar, sor ve bekle. Bu blok kullanıcıya sorular sormamızı sağlar.
yanıt bloğuyla birlikte kullanılır arkadaşlar. Sor ve bekle ile kullanıcıdan biz bilgi alabiliriz. Bu bütün programlama dillerinde mevcuttur arkadaşlar. Kullanıcıyla etkileşime girebilmek için bu şekilde bir bloğa ihtiyacımız var. Örneğin şu şekilde bir örnek yapalım. Karakterimiz bize merhaba adın ne şeklinde soru sorsun. Biz cevabımızı yazdık ve gönderdik. Ama gönderdiğimiz mesajı işletebilmek için de yanıt bloğuna ihtiyacımız var. Örneğimizi şu şekilde genişletelim. Bayrağa tıklandığında merhaba adın ne diye bize sorsun. Ardından memnun oldum diye konuşsun. Bir saniye beklesin. Ve bizim girmiş olduğumuz cevabı, yanıtı bize göstersin. Çalıştıralım. Merhaba adın ne diye soruyu yöneltti. Biz cevabımızı yazdık. Minik dev. Memnun oldum yazdı. Bir saniye bekledi ve bizim yazmış olduğumuz cevabı bize gösterdi arkadaşlar. Sor ve bekle ile yanıtı beraber kullanacağız. Bir sonraki algılama bloğumuz farenin x koordinatı. Bu blok farenin işaretçisinin o andaki x konumunu, x koordinatını bize veriyor arkadaşlar. Koordinat sistemini anlatırken bunlardan bahsetmiştik. Bayrağa tıklandığında sürekli farenin x koordinatı diye konuş. Bakın sağa doğru ilerledikçe x koordinatımız çoğalıyordu. Sola doğru ilerlerken x koordinatımız azalıyordu arkadaşlar. Şimdi farenin y koordinatı da aynı şekilde bize farenin y koordinatının konumunu bulmamızı sağlıyor. Örneğimize bu şekilde. Bir sonraki algılama bloğumuz klavyeden hangi tuşa basıldığını tespit etmemize olanak sağlıyor. Boşluk tuşuna basılı ise bize doğru cevabını döndürüyor. Basmadığımız zaman da yanlış cevabını döndürüyor arkadaşlar. True, false olarak çalışıyor. Doğru, yanlış olarak çalışıyor bu da. Bir sonraki algılama bloğumuz fare işaretçisi ya da bir karakterle olan mesafeyi ölçmemize yarıyor. Fareyle olan mesafemizi şu şekilde ölçtük. Bir tane sürpriz karakter çağıralım. Bu karaktere olan mesafeyi de ölçmek için bunu kullandık. Evet. Mesafeyi ölçtü. Bir sonraki bloğumuz arkadaşlar sayaç ve sayacı sıfırla. Sayaç program içerisinde proje açılmasından itibaren geçen süre bilgisini tutar. Yan taraftaki kutuya tıkladığımızda proje ekranında bu süre bilgisi görünür arkadaşlar. Sayacı sıfırla bu blok projemizin zamanlayıcısını sıfırlamamıza yarar. Bayrağa tıkladığımızda sayacı sıfırlıyoruz. Bakın otomatik olarak sayaç işlemeye başlıyor bu sırada. Bir sonraki bloğumuz başka bir karakterin bilgilerini tespit etmemize olanak sağlıyor. Karakter 2'nin x koordinatını bakın bu şekilde öğrenmiş olduk. Bunun dışında farklı bilgilerini de öğrenebilmek mümkün. Örneğin karakter 2'nin y koordinatını da söyletelim karakterimize. Evet. Yine aynı şekilde karakter 2'nin diğer karakterlerin yön bilgisini de tespit edebilmek mümkün.
Yönünü değiştirdiğimiz zaman karakterimiz yeni yön bilgisini bize gösteriyor. Kaçıncı kostümü kullandığını öğrenebilmemiz mümkün. Aynı şekilde ebatlarını da, diğer karakterlerin ebatlarını da tespit edebilmek mümkün arkadaşlar. Evet, ebat arttıkça anlık olarak bunun bilgisini öğrenebiliyoruz. Ses yüksekliği, bu blok vasıtasıyla mikrofon ile algılanan sesin yükseklik seviyesini tespit edebiliriz. 0 ile 100 arasında bir değer döndürüyor bizlere. Ben konuştukça, sesimi yükselttikçe bakın ses seviyesi de yükseliyor. Ses seviyesi yüksek bloğuna bakacak olursak, bu sensör vasıtasıyla mikrofon tarafından ses algılanıp algılanmadığı tespit edilebilir. Ses algılanıyorsa doğru, algılanmıyorsa yanlış değerlerini bize döndürüyor arkadaşlar. Diğer bloklarımız picaboard ile beraber kullanılan bloklar olduğu için şu aşamada anlatmaya gerek yok. Genel olarak picaboard hakkında şunları söyleyebiliriz. Picaboard üzerinde bir takım eğim, ses ve ışık gibi sensörleri içeren, Scratch ile yazdığımız programları dış dünya ile etkileşime sokabilmemize olanak sağlayan bir sensör board'tur. Şu an elimde mevcut olmadığı için örnek yapamayacağım ama kullanımı ile ilgili olarak ekte yer alan video sizlere fikir verebilir. Videoda picaboard kullanılarak basit bir pimpon oyunu yapımını göstermiş. Çin'den sipariş edebilirsiniz arkadaşlar, bunu alma niyetiniz varsa. 40 dolar ile 80 dolar arasında değişen fiyatlara sahip. Gördüğünüz gibi ülkemize yaklaşık 40 gün ile 60 gün arasında bir sürede geliyor. İsteyen buradan sipariş edebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. G'day, I'm Martin Levins. We're looking at the applications of computational thinking in science, technology, engineering and maths, STEM. Okay, so in the previous shot, we had a look at Pong, which is supplied with Scratch. It comes with Scratch. And we saw that there are scripts attached to both the ball, which is a little bit more complex than the one which is attached to the paddle. But this time what I want to do is to introduce this little thing here. And this is made by SparkFun Electronics in Colorado in the US. It used to be called a Pico board. Now available through Little Bird Electronics, littlebirdelectronics.com from Hornsby in New South Wales if you don't want to get it from overseas. It's a fairly simple bit of business. It comes with a USB connection. I'm using a short lead here for the day. You can use a longer one if you wish. And it has a number of inputs. And those inputs are an audio input, a microphone basically, a press button input, a light input to have low light or high light, and it also has a slider, sort of like a game machine. And what I'd like to do is to use this slider. A bit later on we're going to use these inputs. I'm not going to worry about them for the moment. This is really nice, easily handled even by young kids. There's no electrical problems. The maximum you've got here is a couple of dry cells worth of voltage, like a couple of AA batteries. There's no real issue there at all. So I'm going to plug this in to the USB on my computer. And go back to here and pose my problem. At the moment, X is set to mouse X. So as soon as I start the flag, I can move the paddle by moving the mouse. Pretty straightforward. What I'd like to do, as I've said, is to use this to move the mouse forward and backwards. So let's see what this does. Let's plug it in. It's already in, that's great. And go to Sensing here and look at the slider sensor value. Now as soon as we click on that, it's going to ask us if we want to view that on the stage. We do. And as we slide this forward and back,
you're going to see that the slider sensor value is going between 0 and 100. You can make this a little bigger by just right-clicking on it or control-clicking if you prefer that, and using a large readout. And as I move this forward and back, I now go from 100 back down to 0, back up to 100, back down to 0. Now my problem is this. As you can see by this readout down here, where I've just clicked, the paddle goes between an X value of about 230 or so to negative 230 or so. So how do I convert a number that you can see up here which goes between 100 and 0 to a number that's between minus 230 and plus 230? To mouse X, set it to the sensor value, which is straightforward. And then when we click, that's still going to work fine, but I can't get it to go back any further than there, because there is 0, and I need to make it go back further. So just that you think about that for a minute or two. So here's our problem. The slider, which is shown on the left there, gives values between 0 and 100 with 50 at the midpoint. Yet the screen, or the paddle in this instance, is expecting values roughly minus 200 through to plus 200. I've just made the numbers a little bit simpler here, because you can also see that the paddle's quite a large object, and minus 200 will probably mean that it will go all the way to the left, and plus 200 will mean it will go all the way to the right anyway. So we've got to map those two. We're going to map the left-hand side, the 0, 50 and 100, to minus 200, to 0, to 200. So there's our map. How do we get from the left to the right? We can't just multiply, we can't just divide, we can't just subtract, because if we subtract something from 100, it's not going to map to 100. So it looks like we're going to need to do some sort of two-step operation. And largely with kids, I get them to just perhaps about and give them a hint if they need it that it's going to need 2 steps. So you're going to need to do something to the numbers and then something else to the numbers, but it's going to have to be the same thing that you do to all of the numbers. So let's take 50 from each of these. And what does that give us? Well, the 0 take away 50 gives us minus 50. The 50 take away 50 gives us 0. And the 100 take away 50 gives us 50. Now I think you can see now that what we've got is a bunch of numbers that were all positive are now going in a positive and negative sense. And the 50 has gone to 0, which is what we wanted at the middle of the screen. And it's a short step from there to multiply these things by the same number, by a constant, and give you the numbers that you're after. So we've translated numbers from 0 to 100, the variable from 0 to 100. We've subtracted a constant from that. We've multiplied the result by another constant, and we've ended up with the numbers that we want. Okay, so now that we know how to do the arithmetic, we've got to do something with this sensor value before we can put it in to where it says set X. So I'm going to pull that out. I'll get rid of this because it's distracting. Remember, we needed to first of all subtract 50 from it. So I'm going to go up to my operators here, and in the operators I can see a subtraction thingy. So I'll stick the sensor value into there, and what I want to do is to subtract 50 from it. I'll just type a 50 into there. So now my slider sensor value is being subtracted by 50. The next thing I needed to do is to multiply it by 4. So I'm going to take the whole of that thing, move it so that it's a little bit easier to see, and multiply that by the number 4. And then take the whole of that thing and say set the X to that. And now let's see what happens. I'm going to press go, and I'm now moving across the full range
And you can see that when my thing gets to 0, it's actually at minus 200 or so. When it gets to in the middle, 50-ish, it's 0 as far as the screen is concerned. Whoops, and across to there. So I've now accomplished what I needed to do and done some, for little fellas, some quite interesting arithmetic to try to get them to work out what to do to turn one number, or a series of numbers, into another number.